Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Sonbahar yılın biraz daha karanlık bir mevsimi ancak bir o kadar da renkleriyle kendini aşık ediyor. Özellikle bu dönemde ormanlık alanlara şöyle bir gezinti yaparsanız doğada göreceğiniz kahverengiler, turuncular, kırmızılar size kendini kesinlikle hayran bırakacaktır. Biz de bu sonbahar renklerinden ilham alarak bugün bir sonbahar çelengi yapmaya karar verdik. Öncelikle ben böyle 33 santim çapında doğal bir çelenk aldım. Bu çelengin bazı olarak kullanacağım yeşil okaliptüs yapraklarım var. Bunlar kurutulmuş. Daha sonra turuncu luna otum var. Bunların isimlerini de aşağı yazıyorum. Ve natürel renkli kuş otu kullanmayı planlıyorum. Bu gördükleriniz Gaudy Fruit on Steam olarak geçiyor. Bunları kullanacağım. Bir de böyle palm kaplar aldım kuru. Ama emin değilim kullanıp kullanmamakta. Bir bakacağım. Bir de kuru portakal dilimlerim var. Bir de şoklanmış cipsolarım var ama yine bunları da gerekirse kullanacağım. Çok emin değilim. Yapıştırıcı olarak da sıcak silikon ve kuvvetli yapıştırıcı kullanacağım. Şimdi gelin çelengimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bazımı yeşil okaliptüslerden yapacağım. Bu okaliptüsleri çelengime yerleştirerek başlıyorum. Küçük parçalar kesiyorum öncelikle. Benim böyle bir keskim vardı. Onunla makas yerine daha rahat kestiğim için keskiyi kullanıyorum. Doğal çelenge yerleştirmek çok daha rahat oluyor bu dalları. O yüzden ben doğal çelenk kullandım. Siz normal o yapay çelenklerden de kullanabilirsiniz ama bence doğal çelenk kullanmak daha iyi. Böyle daha doğal bir görüntü oluşturuyor çünkü. Dallarımı da böyle aralara sokarak yerleştiriyorum. Güzel durması adına mutlaka aynı boy kesmeye özen gösteriyorum dallarımı. Özellikle gözükecek olan kısımlar varsa böyle uçlarında da onları düzleştiriyorum yerleştirirken böyle kesiyorum. Ve önemli olan da hep dalların uçları aynı yere bakacak şekilde yerleştiriyorum. Yani aynı yöne bakacak şekilde olacak hepsi. Bu çelengin daha güzel gözükmesi için en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Şimdi gördüğünüz gibi dalların uçları böyle birazcık daha yukarı bakıyor, havada kaldı. Bu durumda ben böyle birazcık elimle düzeltmek istiyorum. Hem bastırıyorum hem de aynı zamanda sıcak silikon da kullanacağım. Bunları böyle aşağıya doğru yapıştıracağım. Ve bu şekilde daha düzgün duracaklar. Bir de çelengi asarak kullanabilmek için şu tiple buraya asmak için bir ip ekliyorum. Okaliptüslerimi yerleştirdikten sonra şimdi geldim turuncu luna otlarımı yerleştirmeye. Onları da böyle küçük küçük demetler yaparak yerleştireceğim. Aralıklı aralıklı yine istediğim şekilde okaliptüslerin arasına sokarak luna otlarımı da yerleştiriyorum. Ben tamamen kuru çiçekler kullandım. Bunlar böyle uygun saklama koşullarına göre kurutulduğu için kullanımları da çok rahat oluyor. Herhangi bir dökülme veya bozulma olmuyor. Zaten bunları böyle dekor olarak kullanacağımız için kuru çiçekler tercih ettiğimiz zaman daha uzun süre bu çelengi kullanabiliriz. O yüzden de kesinlikle kuru çiçekler tercih edebilirsiniz. İnternette birçok yerde ayrıca çiçekçilerde de bu kuru çiçekleri bulabilirsiniz.
Şimdi Luna otlarımı yerleştirdim. Düşme ihtimallerine karşı arka taraftan da silikonla sabitliyorum ki düşmesinler. Şimdi ara ara kuş otlarımı da yerleştireceğim. Bu yerleştirmede herhangi bir kural yok. Siz istediğiniz gibi zevkinize göre yerleştirme yapabilirsiniz. Ben sadece şimdi size burada kendi zevkime göre bir örnek gösteriyorum. Bu arada dediğim gibi çiçeklerimi hep böyle eklerken mutlaka aynı yönde olmasına dikkat ediyorum. Kuş otlarını yerleştirdikten sonra yine arkadan sıcak silikonumla geçiyorum ve sabitliyorum hepsini. Tam olarak böyle yerleştiremediğiniz zaman sıkı bir şekilde düşme ihtimalleri oluyor çünkü. O yüzden de sıcak silikonla sabitliyorum. Şimdi aslında çelengim az çok ortaya çıktı. Görünen o ki ilk başta size gösterdiğim cipsoları ve palm kapları kullanmayacağım. Gaudi meyveleri ve kuru portakalları yerleştirerek devam edeceğim. Onları da yine sıcak silikonla aralara yapıştırarak yerleştiriyorum. Gaudi meyvelerini sopalarından çıkartarak ekliyorum. Burada da tamamen kendi zevkinize göre ilerleyebilirsiniz. Ben tamamen nasıl beğeniyorsam o şekilde yerleştirdim boşlukları gelişigüzel bir şekilde. Ve çelengimi tamamladım. Tamamen benim zevkime göre tasarlanmış bir sonbahar çelengi oldu. Siz dediğim gibi bu teknikleri kullanarak istediğiniz kuru çiçekleri alarak çelenginizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha yakından gösteriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve size ilham olur. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.